Şu an Kolombiya'dayım. Evet, yanlış duymadınız. Hani şu dizilerde kartellerin olduğu, annelerin sakın gitme dediği, insanların pasaportunuza bile bakmak istemediği ülke var ya, işte tam oradayım. Medellín'in en kalabalık mahallelerinden birinin tam ortasındayım. Elimde telefonum, sırtımda çantam ve içimde milyonlarca soru işaretiyle şunu itiraf edeyim. Uçağa binerken elim titriyordu. Çünkü ben de sizin gibi internette onlarca video izledim. Onlarca makale okudum. Kimi cennet gibi dedi, kimi ölümüne gidiyorsun dedi. Ve bu iki uç arasında gerçek nerede? İşte bu sorunun cevabını bulmak için buradayım. Saat 22:30. Tek başımayım ve turistik alanın dışına çıkıyorum. Bakalım şehir gece nasıl bir yüzünü gösterecek? Burada harcadığım her kuruşu şeffaf biçimde anlatacağım. Kahveden konaklamaya kadar. Ve en önemlisi Medellin ile Cartagena arasında kalan o büyük farka dair size dürüst bir tablo çizeceğim. Ama şunu söyleyeyim, birazdan göstereceğim bir sahne var ki bu ülkeye bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Sonuna kadar izleyin çünkü en önemli kısmı sona sakladım. Kolombiya'ya ilk indiğim an havalimanının kapısından çıktığımda vücuduma çarpan ilk şey sıcaklıktı. Nem değil, gerçek bir sıcaklık. Medellin'i ebedi bahar şehri olarak anlatıyorlar ve ilk dakikada anlıyorsunuz bunu. Ama bu sıcaklık havadan değil, insanlardan geliyor. Kapıdan çıkar çıkmaz 50 taksici birden üstünüze yürüyor. Gözlerinizin içine bakıyorlar. Bir şey söylemeden bile anlaşma teklif ediyorlar. İlk refleks çantana sıkı sarılmak. Ama dikkat edin, bu benim programlamam. Yıllarca duyduklarımın bir yansıması. Gerçekte o taksiciler sadece iş arayan insanlar. Uber çağırdım. Şoför İspanyolca konuşuyor. Ben beden diliyle cevap veriyorum. Kelime bilmeden iletişim kurmanın bir yolu var bu ülkede. Sanki insanlar bunu doğuştan öğrenmiş. Medellin'e şehir merkezine geldiğinizde ilk şaşkınlık bu kadar büyük. Dağların arasına sıkışmış dev bir metropol. Her yana baktığınızda tepe var. Her tepede ev var. Bazı mahallelere sadece gondol sistemiyle çıkılıyor. Dünyada belki 2-3 şehirde böyle bir şey var. Ve şehir bununla gurur duyuyor. Ama içimde hala şu soru çınlıyordu. Gündüz her yer güzel olabilir. Peki ya gece? Ama geceye geçmeden önce sizi biraz şaşırtacak bir şeyler göstereyim. Gerçek maliyetler. Tamam, şeffaf olalım. Kolombiya ucuz mu? Kısmen evet. Ama Tayland kadar ucuz diyenler size eksik bilgi veriyor. Ben size gerçek rakamları söylüyorum. Hem Medellin hem de Cartagena için. Yerel kafede filtre kahve 8.000 ile 12.000 Kolombiya pesosu, yaklaşık 65 ile 100 TL arası. Bir menü del día yani günün menüsü çorba, ana yemek, meyve suyu, tatlı 15.000 ile 22.000 peso yani 120 ile 180 TL arası. Türkiye'nin herhangi bir esnaf lokantasıyla yarışır. Uber ile 20 dakikalık yolculuk 12.000 ile 18.000 peso. Yani 100 ile 145 TL arası. Taksimetre yok. Uygulama üzerinden fiyat sabitleniyor. Bu büyük bir avantaj. Konaklama için El Poblado bölgesinde orta segment hostel, özel oda 120.000 ile 180.000 peso gecelik. Yani 950 TL ile 1450 TL arası. Airbnb daha uygun olabiliyor. Yerel bira Club Colombia'da 4.000 ile 6.000 peso arası. Yaklaşık 32 TL ile 48 TL arası. Bu fiyatlar Türkiye'nin altında. Günlük toplamda ortalama harcamayla geziyorsanız 400 ile 600 TL bandında kalabilirsiniz Medellin'de. Ama dikkat, El Poblado şehrinin en turistikleşmiş mahallesi. Dijital göçmen akını son 2 yılda fiyatları ciddi arttırdı. Aynı yemeği Laureles mahallesinde %30 daha ucuza bulabilirsiniz. Cartagena farklı bir hikaye. Burası Kolombiya'nın en turistik şehri ve fiyatlar buna göre şekillenmiş. Eskişehir'de basit bir restoranda yemek Medellin'in 2 katına çıkabiliyor. Deniz manzaralı bir otel odası 300 ile 500 dolar bandında gidebiliyor. Ama bu turistik bölgeler için geçerli. Şehrin iç mahallelerine geçtiğinizde tablo değişiyor. Cartagena'da asıl sürpriz benim için şu oldu. Burada para harcamak çok kolay. Sokak başında mango satan biri, plajda pişirilen balık, rengarenk içecekler. Her şey sadece bir kez hissiyle önünüze geliyor. Günlük harcamamı kontrol altında tutmak için bilinçli çaba göstermek zorunda kaldım. Ama maliyetinin ötesinde beni asıl düşündüren şey para değildi. İnsanların davranışlarıydı. Ve bu beni o gece sahnesine götürüyor. Saat 22:30. El Poblado'nun turistik barlarından uzaklaştım. Yürüdüm kasıtlı olarak. Kolombiya denince herkesin aklına ilk gelen şey karteller ve Pablo Escobar. Bu algıyı kendi gözlerimle sorgulamak istiyordum. Ama dürüst olayım, içimde bir korku vardı. Telefonu ceketimin içinde tutuyordum. Yavaş yürümemeye dikkat ediyordum. Çünkü biri bana daha önce kararsız yürüyen turist kolay hedeftir demişti.
20 dakika boyunca yürüdüm. Kimse bana bakmadı. Bir adam köpeğini gezdiriyordu. Bir kadın balkonda oturmuş telefona bakıyordu. Bir grup genç köşe başında müzik dinliyordu. Bunlar tehdit değildi. Bunlar insanlardı. Ama şunu da söylemeliyim. Tehlike sıfır değil. Kolombiya'nın bazı bölgeleri gerçekten riskli. Komuna 13 diye bilinen mahalle yıllarca şiddetle anıldı. Şimdi turistik bir sanat merkezine dönüştü. Ama gece yarısı tek başına gitmeyi kimse önermez. Bu gerçeği görmezden gelmek demek yanlış olur. O gece beni en çok etkileyen şey şu oldu. Şehrin tehlikeli olarak bilinen bir sokağından geçerken bir taksici yanımda durdu. Camı indirdi, İspanyolca bir şeyler söyledi. Anlamadım, tekrar söyledi. Bu sefer daha yavaştı. Telefonu gösterdi, sonra elini sallayıp gitti. Sonradan öğrendim, telefonunuz görünürde olmasın demiş. Beni uyarıyordu, soyma girişimi değil, uyarı. Başka bir gün farklı bir taksiciyle konuştum. Bu sefer Google Translate üzerinden. Ona sordum, Kolombiya tehlikeli mi? Güldü. Uzun düşündü, sonra şunu söyledi. Kolombiya kötü değil, aptal olmak tehlikeli. Bu cümleyi not defterime yazdım. Çünkü aslında bu kural dünyanın her şehri için geçerli. İstanbul'da, Barcelona'da, Nairobi'de, Bangkok'ta aptal olmak tehlikelidir. Kolombiya bu kuralı biraz daha belirginleştiriyor, o kadar. Kural basit, gösteriş yapmayın, telefonu açık açık kullanmayın, bilinmeyen sokaklara karanlıkta dalmayın, araştırarak gidin, içgüdülerinizi dinleyin. Ve her şeyden önemlisi yerel halkın gittiği yerlere gidin, gittiği saatlerde gidin. Ama Medellin başka, Cartagena bambaşka bir dünya. Ve bu ikisini karşılaştırdığımda kafamda tablo netleşti. İki şehri anlamaya çalıştığımda hep aynı soruyla karşılaşıyordum. Hangisi daha güzel? Yanlış soru bu. Doğru soru şu. Hangisi sana daha uygun? Medellin 1990'lı yıllarda dünyanın en tehlikeli şehri unvanı taşıyordu. Bu gerçek ama 2024 Medellin'i o dönemin gölgesinde kalmayı reddeden bir şehir. Coworking kafeler, startup ofisleri, genç nüfus, metro sistemi. Burada sabahın 8'inde dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan 10 ülkeden insan görürsünüz. Medellin size şehir hayatını sunuyor. Müzeler, Botero heykelleri, modern sanat galerileri, uluslararası restoranlar. El Pablo'da bir akşam yürüyüşü yapabilirsiniz ve kendinizi Barcelona'da hissedebilirsiniz. Fiyatların 1/3'üyle. Ama Medellin'in en etkileyici yanı bence dönüşüm hikayesi. Komuna 13'e çıkan açık hava yürüyen merdiveni hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar polislerin bile giremediği bu mahalleye bugün turlar düzenleniyor. Duvarlarda sokak sanatı var. Genç sanatçılar kendi mahallelerini tuval olarak kullanıyor. Bu bir şehrin kendini yeniden yazması ve bunu yakından görmek inanılmaz bir his. Cartagena'ya girdiğiniz an her şey değişiyor. Eski şehrin surları size şöyle diyor. Burası farklı. Sarı, turkuaz, mercan kırmızısı boyalı kolonyal binalar. Dar dar sokaklar, balkonda sarkan çiçekler. Denizden gelen tuz kokusu. Cartagena, Karayiplerin en fotojenik şehri olmaya aday ve bunu bilerek oynuyor. Orada yürürken bir noktada durdum ve kendime şunu söyledim. Ben gerçekten Kolombiya'da mıyım? Çünkü etraf o kadar sinematik ki gerçeklik hissi biraz kayboluyor. Sanki dekor gibi ama dekor değil, insanlar burada yaşıyor. Bu sokaklar canlı. Cartagena'nın dezavantajı turizm fiyatları ağır basıyor ve sıcak, gerçekten sıcak. Medellin'in ebedi baharına alışmışsanız Cartagena'nın Karayip sıcağı sizi yorabilir. Yaşamak için Medellin, tatili hissetmek için Cartagena. Ama her iki şehrin de ortak noktası var. İnsanlar. Ve bu beni videonun en önemli bölümüne getiriyor. Bir kafede oturmuş notlarımı yazarken biri yanıma geldi. 30'lu yaşlarında gülümseyen bir adam. El hareketi yaptı. Yanına oturabilir miyim der gibi. Nerelisin diye sordu. Türkiye dedim. Yüzü açıldı. Telefonunu çıkarttı. Google'da bir şeyler aradı. Ekranı bana döndürdü. Türkiye haritası. Parmağıyla İstanbul'u gösterdi. Başını salladı. İstanbul, good dedi. Yarım saat boyunca konuştuk. Kelime haznesinin tamamını kullandık. İngilizce, İspanyolca, jest, mimik, telefon çevirisi. Adının Carlos olduğunu öğrendim. Medellin doğumluymuş. Hiç yurt dışına çıkmamış ama bir gün Avrupa'ya gitmek istiyorum dedi. Sonra ama vize çok zor dedi ve yüzündeki ışık biraz söndü. O an içimde bir şey kırıldı. Ben onun şehrine pasaportumla rahatça girebiliyorum. O benim ülkeme gitmek için aylarca dosya hazırlamak zorunda. Carlos da ayrılırken elini uzattı. Sokakta dondurma satan yaşlı bir adam herhangi bir fiyat söylemeden önce bana numune uzattı. Beğenip beğenmediğimi sordu. Beğendim, aldım. Verdim parayı, aldı. Üstünü verdi. Sonra bir dondurma daha uzattı. Hediye dedi. Neden? Çünkü uzaktan geldin.
İşte bu ülkeyi benim için özel kılan şey bu. Büyük tablolar, turistik yerler, Instagram fotoğrafları değil, karşınızdaki insanların gözlerindeki o ışık. Sizi yargılamıyorlar, nereden geldiğinizi merak ediyorlar. Ve çoğu zaman hiçbir karşılık beklemeden bir şeyler vermeye hazırlar. Bu insanlarla karşılaştıktan sonra başta sorduğum soruya dönelim. Kolombiya gerçekten tehlikeli mi? Kolombiya tehlikeli değil. Kolombiya dikkatsizliği affetmiyor. Evet, bazı bölgeler riskli. Evet, gece yarısı bilinçsizce dolaşmak akılsızca. Evet, hala sosyal eşitsizlik, yoksulluk ve buna bağlı suç oranları mevcut. Bunları görmezden gelip aslında çok güvenli demek sahtekarlık olur. Şehirler dönüşüyor, insanlar değişiyor, ülke kendi hikayesini yeniden yazıyor. Ve bu dönemin tam ortasında olmak, bir yere ilk elden tanıklık etmek, bunu kelimeyle anlatmak zor. Tekrar gelir miyim? Evet, ama aynı şekilde değil. Bir dahaki sefere daha uzun kalacağım, daha az turistik bölge, daha çok yerel mahalle. Dil öğreneceğim, en azından temel İspanyolca. Çünkü bu ülkeyi gerçekten anlamak için dil bilmek gerekiyor. O zaman kapılar açılıyor. Eğer sadece Instagram fotoğrafı için Kolombiya'ya gelmeyi düşünüyorsanız Cartagena yeter. Güzeldir, estetiktir, kolayca fotoğraflanır. Ama eğer gerçek bir deneyim istiyorsanız insanlarla bağ kurmak, bir şehrin ruhunu hissetmek, kendi ön yargılarınızla yüzleşmek istiyorsanız o zaman Kolombiya sizi şaşırtır. Ve bu şaşkınlık bana kalırsa seyahatin en değerli parçası. Ben bu kanalı açarken tek bir hayalim vardı. Dünyayı gerçekten olduğu gibi göstermek. Sadece güzel tarafını değil, karmaşık tarafını da. Sadece fotoğrafını değil, sesini de. Sadece turistik rehber bilgisini değil, o ülkede insanlarla göz göze geldiğinizde yaşanan o anı da. Kolombiya bana şunu öğretti. Bir ülkeyi uzaktan yargılamak çok kolay. Birkaç haber, birkaç dizi, birkaç Google araması ve zihnimizde birkaç etiket yapışıveriyor. Tehlikeli, yoksul, gerideki. Bu etiketler bazen doğru, çoğu zaman eksik, nadiren yeterli. Oraya gittiğinizde etiketler dökülmeye başlıyor ve arkasından insanlar çıkıyor. Carlos çıkıyor, dondurma satan yaşlı adam çıkıyor. Geceyi uyarılarıyla geçiren taksici çıkıyor. Ve onları görünce tek tek artık o ülkeyi tehlikeli kelimesiyle özetleyemiyorsunuz. Eğer bu video kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun azalttıysa veya tam tersi yeni soru işaretleri doğurduysam bu da iyidir. Çünkü seyahat soru sormaktır, cevap bulmaktır. Ve bazen cevabın kendisinden daha değerli olan soruyu taşımaktır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara şunu yazın. Gider miydin? Gerçekten merak ediyorum. Ve abone olun çünkü daha anlatacak çok ülke var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.